Evet, değerli izleyenler, bu sefer Özbekistan, bir de Kazakistan'a gidiyoruz. Gene aynı ekibimiz diyebiliriz. Bir grup eksik. Evet, bakalım videolarımız nasıl olacak. Videolarda görüşmek üzere. Değerli izleyenler, şimdi Özbekistan'da, Semerkant'ta dut ağacından kağıt yapıyormuşlar. Onu izleyeceğiz. Bakalım nasılmış. İzleyelim, görelim. Kanegil Miras Turizm Köyü'ndeyiz ve Kanegil aslında nereden çıkıyor? Efendim eskiden hükümdarlar her zaman kendilerine bir kışlık ve bir yazlık saray yaparlar. Onlardan da efendim kışın yazın kullanırlar. Peki kışlık saray her zaman mümkün mertebe şehrin merkezinde olur. Ama yazlık saray şehrin serin tarafında ya da şehir dışında olması, banyoda olması lazım. Ama önemli mantık nedir? Şehrin dışında olması. O zamanlarda günümüzdeki gibi klimalar olmadığından dolayı doğal serinlenmeden yararlanmak lazım. Şimdi o yüzden şehrin dışına yaparlar. Peki neresi en serin olduğunu nasıl tespit ederler? O dönemde bir öküz ya da bir koyun keserler ve parça parça etleri şehirlerin farklı yerlerindeki kendilerince serin zannettikleri yerlere yaparlar, koyarlar. Nerede et çabuk bozulmazsa orası daha serin olarak kabul edilir ve oraya bir şehir yapılır. Şu anda bulunduğumuz yer Timur'un Yazlık Sarayı'nın bulunduğu yerde ama maalesef Rusların 1890'daki bombalamaları esnasında burada bir şey kalmadı. Peki merak edebilirsiniz, sorabilirsiniz. Aziz niye öyleyse sen bizim buraya gittin. Peki nereden bilebiliriz? Belki burası değildir diyebilirsiniz. El cevap. Efendim Rui González de Clavijo Leon ve Kastilya kralının o dönemdeki Espanyol kralının elçisidir ve 1403-1406'da Semerkant'a geliyor ve Semerkant'ı gezip gördüklerini yazıyor. Hatta bu ara ben size tavsiye ederim, İş Bankası yayınlarında Rui González de Clavijo'nun Semerkant'ta Gezi Hatıratları kitabı yayınlanmıştır. Türkçesi var. Gerçekten harika. Semerkant güzel bir şekilde anlatıyor. Onun dediğine göre Semerkant'tan 6,5 kilometre uzaklıktaki Kanegil köyünde Semerkant'ta Timur'un yazlık sarayı var diyor ve orada savaşlardan geldikten sonra 3 aydan 6 aya kadar Timur dinleniyor. Hatta bir savaştan geldikten sonra 6 tane şehzadeyi burada evlendiriyor. Peki bu serin yeri biz şu anda ne yapıyoruz? Burayı biz bir turizm köyü olarak canlandırdık. İçeri girdiğimizde dut ağaçlarının kabuklarının içerisindeki liflerden alınan özel Semerkant'ın 2000 sene dayanan, bu ara karşılaştırmanız için söylüyorum, şu andaki kağıtlar fazlasıyla 200 sene dayanır. Beyaz kağıtlar. 2000 sene dayanabilen kağıtları üretiyoruz geleneksel olarak. Şimdi uygulamalı olarak onu görüyoruz. Efendim buyursunlar. Üretimi ve özel uygulamalı olmasını öncelikle teyit edelim. Timurlular dönemi, ondan bir dönem önce ve sonra da dünyanın en önemli ürünlerinden bir tanesi olarak çok pahalı bir kağıt olarak dünyaya yayılıyor. Hatta dünya çapında, hatta Çin'e kadar, Avrupa'dan Çin'e kadar uzanan topraklarda en ünlü ürün olarak Semerkant kağıdı satılıyor. Şimdi 2-3 yaşındaki dut ağacının kabukları alınıyor. Mesela şu şekilde. Normal kabuk bu ve bunu bir dönem suda beklettikten sonra bu gevşer. Bakın içerisinde lifler var. Bu lifler bizim için önemli. Tabii ki
bunun üzerindeki bu kordondan ben de sonradan abladan öğrendim. Efendim üzerindeki kabuktan kordonlar yapılıyor. Ama en önemlisi bunun içerisindeki şu değil. Bakın şimdi burada uygulamalı olarak ablalar ne yapıyor? Yüzeyindeki kabuktan lifi ayırıyor. Şimdi bu ayrılmış olan lifler bakın bu şekilde oluyor. Ve çok sert oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi bu lifler alındıktan sonra bunlar özel olarak tencereye, kazana konuluyor ve burada pişirme işleminden geçiyor. Aslında bunlar alındığında efendim içerisinde tuz ve yabancı maddeler olabilir. Şimdi o maddelerin arınması ve bir şekilde bu ipek liflerin dezenfekte olması için ne gerekiyor? Bunun birkaç saat boyunca pişmesi gerekiyor ve bu şekildeki ham madde, hamur ortaya çıkacak. Görüyorsunuz. Şimdi görenler arkaya geçerse görmeyenler gelir. Efendim bu şekilde olur. Gördünüz. Şimdi bu piştiğinden sonra bunu değirmende döveceğiz. Tabii ki buradaki işlemlerin hepsi doğal olarak yapılıyor. Yani el emeğiyle yapılıyor. Herhangi bir kimyasal katkı, jeneratör ya da elektronik motorlarla yararlanmıyor. Balkan'da. Evet. Şöyle gelin. Bakın. Zafarak yediniz mi? Rol, kilo ne kadar efendim şimdi şöyle bakın. Size dedim ya herhangi bir elektrikli motor şu bu kullanılmıyor. Yukarıdan su geliyor ve bunu döndürüyor. Bu da içerideki bu ağaçları, bu direkleri çalıştırıyor ve bu şekilde içerideki değirmenler çalışıyor. İçeri girdiğimizde göreceğiz efendim. Oradan aldığımız ürünler içerideki değirmenlerde dövülüyor. Efendim, 10 saat boyunca burada bu lifler dövülüyor. Yavaş yavaş görün ve içeri buyurun, şuraya geçin. Şöyle isteyen dokunabilir. 10 saat boyunca dövülen lifler. O şey var ya, tutuk ağacının. Onun içerisinde değil. İşte evet. Bu da daha yumuşak mı? Evet. Bu daha fazla, evet. Bu daha az dövülmüş, bu daha fazla ama. Neyi görüyoruz efendim? O aletin içerisinde su ve oradan aldığımız lifler var. Bu lifler çok hafif olduğundan dolayı bakın
suyun içerisinde yüzmektedir hatta. Efendim bu şekilde karıştırdığımızda lifler daha şey olur, suyun yüzeyine çıkar. Burada da bir elek var. O elekle lifleri sudan ayırıyoruz. Şimdi eğer bir defa bandırı çıkartırsak daha ince bir kağıt, 2-3 defa bandırırsak daha kalın kağıt olur. Herhangi bir yapıştırma yok, kimyasal katkı yok. Kendiliğinden lifler birbiriyle yapışır. Bakın çerçeve aldıktan sonra ortaya bu şekildeki bir ürün çıkacaktır. Bu kadar ince oluyor mu kırıyınca bu? Evet. Şimdi zaten hazır ürünü de göreceğiz. Şimdi bunu koyuyoruz bakın. Bıraktığımızdan sonra üzerine bir tane kumaş koyuyoruz. Çünkü yine bir tane efendim kat koyduğumuzda bunlar birbirine yapışmasın diye böyle bir kumaş koyuyoruz. Küçülüp kalmıyor öyle değil mi? Bitti bakın. Hazır lifler. Şimdi bunlar efendim 50-100 tane olduktan sonra presleme işlemine geçecektir. Orada kardeşim preslemeye gösteriyor. Evet, pres. Evet, pres. Evet. Şimdi burada aşağı yukarı 30 kilo olur pres taşının ağırlığı. Bu alınıyor. Alındıktan sonra kumaşı çıkarttık ve aradaki pamuk. İpek pardon. İpek kağıt böyle olur. Ama hala hazır değil. Bu kurutmaya konulması lazım şimdi. Ondan dolayı buraya askıya alınacaktır. 6-8 saat, bazen 10 saat efendim. Bu da bu şekilde kurutulur. Tabii ki üzeri bir temizlenecek, cilalandırılacak. Yabancı maddeler varsa çıkartılacak ve bu şekilde kalır. Şimdi kuruduktan sonra elimizde böyle bir ürün olur ama bu da hala hazır değil. İsteyen dokunabilir. Bakabilir miyim ben de? Peki. Ne? Evet. Şöyle. Evet, özel Semerkant ipek kağıdının hazır hali ama hala bir işlemimiz var önümüzde. Şimdi ne yapmamız lazım? Dikkat ederseniz bu biraz serttir. Sert. Sert Üzeri mürekkep alıyor mu? ve bu şey olması lazım. Daha zımparalanması lazım. Zımparalandığında daha cilalı olur ve kaygan olur yüzeyi. Şimdi orada zımparalama işlemi var zaten. Oraya geçelim. Evet efendim. Şimdi burada zımparalama işlemi. Bakın. Bir tane keçi boynuzu ya da akik taşı. Genelde bundan ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Bu şekilde zımparalama işlemi devam edecektir. Ya arkadaş beni terlettin ya. Hasılı kelam zımparalandığından sonra böyle bir yüzey ortaya çıkacaktır ve genelde bu efendim tek kat yani tek taraf ya da çift taraf kullanıp kullanmayacağına göre ya da bir tarafı zımparalanır ya da iki tarafı da zımparalanır. Eğer iki tarafını kullanmak istiyorsanız çift taraf zımparalanır. Genelde bu ne için kullanılıyor? Önemli restorasyon çalışmaları, efendim çok fazla dayanması gereken önemli anlaşmalar için kağıt olarak bu kağıt üstüne yazılıyor. Onun dışında efendim çok fazla dayansın dediğimiz kitaplar bunun üzerine yazılıyor. Hatta zamanında İmam Buhari Hazretleri'nin Sahih-i Buharisi ya da efendim El Harizmi'nin El Cebir vel Mukabelesi matematik alimi biliyorsunuz. Onların kitapları bu kağıtlara yazıldığından dolayı bugüne kadar ulaştı. Şimdi burada neyi görüyoruz efendim? Bakın. 2 tane kağıt. Hangisi daha göze zarar veriyor sizce? Hangisi daha çok batıyor? Beyaz olan batıyor değil mi? Şimdi bu beyaz olan normal ağaçtan alınan kağıt ve dayanıklılık süreci 200 yıl fazlasıyla zarar verir. İkincisi Semerkant kağıtıdır. Dayanıklılık süreci 2000 seneden fazla. İçerisinde özellikler var. Hatta özellikler kendinden özel bizim çok nadir hissettiğimiz bir koku çıkartacak. Yani insanoğlu çoğunluk dönemde onu hissetmez. Bu kokuyu böcekler hissediyor.
Ve böcekler hiçbir zaman yemez. Çünkü bu lif böcekleri öldüreceğini böcekler biliyor. Ondan dolayı yemez. O yüzden de bunun dayanıklılığı kat kat artıyor. Şimdi sadece tek defa kullanamazsınız. Eskiden alınan o mürekkepler ne yapılıyor? Yazıyorsunuz. İkinci defa kullanmak istiyorsunuz ya da yanlış yazdınız. Mumla altından biraz ısıtıp efendim bir kumaşı suya bandırıp üzerini şey yaptığınızda ne diyoruz abi? Sildiğimizde üzerini, yüzeyi sildiğimizde yazı diyor. Yani 2 sefer, 3 sefer kullanabileceğiniz bir kağıttır efendim. Evet. Hakim taşı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi buradan eymana çıktığımızda sağ tarafta efendim bu ipek ürünlerden yapılan, ipekten yapılan ürünler vardır. Maskeler ne kadar? 100, 600, 500. Koyacaksın çok pahalı mı? Ne? Her yerde yetişmeyen, nadir yetişen bir üründür. Pamuğun yetişmesi için iki neden gerekiyor. Bir, çok sıcak olması ve güneşli olması lazım. İki, suyun bol olması lazım. Bol bol su tüketir, sıcakta ısınır. O bembeyaz, güzelim pamuklar ortaya çıkar. Özbekistan yılda 320 gün güneş parlayamıyor. Ve bir tarafı Amudarya, bir tarafı Siridarya. Eski adıyla Ceyhun ve Seyhun nehirlerinin ortasından efendim yer alan bu muazzam ülke sudan da sıkıntı çekmiyor. Ondan dolayı burası pamuk ülkesidir. O yüzden efendim desenlerimizde pamuk vardır. Şimdi burada da bir tane tabak. Genelde tabakta da pamuk deseni var. Arka tarafında efendim damgası var zaten. Orijinal olduğunu gösteriyor. Şimdi burada bir takım görüyoruz aslında. Bakın. Bir takım. Bu şekilde olması 8 tane bardak, bir tabak, bir çaydanlık altı olması bir takım oluyor bizde. Şimdi bunun üstünde efendim bir örtü var. İçerisi pamuk ve üzeri ipek. Bu da ne yapar? Bu çaydanlığın içindeki çayın hızlı soğumasını engeller. Şimdi genelde çaydanlıkların efendim bardakların yüzeyine dokunmuyoruz. Niye? Çünkü burası insanın dudağıyla temas ediyor. O yüzden bunu alıyoruz, bu şekilde koyuyoruz ve burada çaydanlığımız. Çeyizlik. Çaydanlık. Şimdi bakın. Buradan eğer çay damlarsa da masa örtüsüne zarar gelmesin diye bir tane çaydanlık altı ya da bunu salata servis etmek için de kullanırlar zaten. Şimdi böyle oldu bakın. Genelde bir çay geldiğinde bizim Özbek geleneklerinde şöyle bir şey vardır. Çay diyoruz. Yani döktüğünüzde yuvarlanarak akıyor ya. Çay 7 defa yuvarlanırsa helaldir diyoruz. Tamam mı? Ondan dolayı çay kaynadığından sonra ne yapıyoruz? Bunun içerisine döküyoruz, çaydanlığın içerisine. Bir defa ne olmuş oluyor abi? Yuvarlanmış oluyor. Şimdi bakın. İkincisi, bunu biz çay kaytarma adeti deriz. Hatta insanların bilinçaltına yazılmıştır. İnsanlar otomatikman yapar. Bir. Bakın bir defa yuvarlandı. Alıyoruz, döküyoruz. 2 defa oldu. 3. 4. 5. 6. Ve bakın 7 oldu. Şimdi ilk bardak, ilk piyaledeki çay servis eden adamdır. Niye? Eski Türk kültürüne bakarsanız küçük küçük devletler var. Ve küçük küçük devletler arasında ne var? Birbirini zehirleme olayı çok fazla. Ondan dolayı diyor ki sen bu iç önce zehirli diyor. değildir bak. Ben kendime aldım, ben içiyorum anlamına geliyor. Bir. İkincisini alıyoruz. Herkes ilk koyduysa yandık biz. Efendim yok. Akşam buluruz. İkincisini servis ettik ve ne yapıyoruz? Toplum içerisindeki en saygın bir kişiye ilk önce çay ver. En yaşlı kimse var. Şimdi mesela size veriyorum ben çayı. En yaşlı ben oldu. Bakın dudakla temaslı yere dokunmuyoruz. Dokunmuyoruz, Bir. evet. 2.
Eğer bir erkek beyefendi birisine çay servis ediyorsa benim gösterdiğim gibi, Önce bayan ama veriyor. bir gelin, tamam mı? Çay servis ediyorsa Bayan. nasıl yapar? Şöyle tutar ve bu iki parmağı alarak kafayı hafifçe eğiyor ve bu şekilde servis ediyor. Ana. Şimdi Saygıdan dolayı mı? evet, ilk bardağı ben içiyorum ya, bazen medeniyetlerin farklı anlaşılmalara neden olur. Dedim ya, insan bilinçaltı yapar. 4 yıl önce bir Fransız grubuyla geziyorum. Öğlen yemeğine oturduk onlarla. Şimdi çayı yaptım, kendime koydum bir tane. Abiye servis ettim. Abi bana kötü kötü baktı. Hayırdır dedi, sen dedi, niye dedi, 3 defa kendi bardağını yıkayıp dezenfekte edip onun içerisine döktüm. Döktün, tabii. İki, benimkini de yapmadın. Heh, ben aynı şey Niye yani, ben şey miyim, yabancı mıyım? Yok dedim, gönlün olsun dedim. Şeysin de evde onu. Çay, O yüzden dedim ya 3 kere mi yapacağım, bizimkini de yandık o zaman. Yani sizinkini bir kere yapacağım tabii ki. Bir de şey var bakın. Şimdi çayı dikkat ettiyseniz ben ne kadar servis ettim? Doldurma. Doldurma. Niye? Çayı bittiğinde bir çay alabilir miyim der. Ben tabii ki derim, çay veririm. Bu siz bize sohbetin, buradaki konuşmanın devam etmesini, lütfen oturun sizinle konuşalım, sizi özledik anlamına geliyor. Eğer bunu ağzına kadar dolduruyorsa ne demek? Çayını iç, kalk git. Yani eskiden böyle ince ince efendim Bundan sonra çaylar yarın Türkiye'de. ince kültürlerle efendim, mesajlarla insanlar birbirine Bunun birbiriyle kaç iletişim yudum da kuruyor. içeceğiz şimdi? Yani O da var mı? onu siz bilirsiniz. Burada da şöyle açtığımızda gıtlama şekeri var. İsteyen alır. Şimdi şöyle bakın. Kullandığınız bardakları ters halinde, böyle yüzeye dönük halinde bırakırsınız. Eğer bardaklar bu şekilde kalıyorsa temiz anlamına gelir. Anam, çay çok Eğer bu acı. şekilde kalıyorsa kullanılmış anlamına gelir. Yani Şekersiz bildiğiniz- gitmez bu. Neden böyle? Bu ne çayı, yeşil çay mı? Efendim samsa, Özbek samsası ya da Özbek ekmeğini pişirmek içindir. Şu anda Özbekistan'da 20'den fazla çeşidi var Özbek samsasının, 35'ten fazla çeşidi var Özbek ekmeğinin. Ve şunu söyleyeyim ben size, dünyadaki en meşhur ekmek Semerkant ekmeğidir. Bilginiz olsun. Eğer efendim merak ederseniz yarın bütün zaten pazardan alabilirsiniz. Ya da yarın tren istasyonunda da zaten Semerkant ekmekleri satılıyor. Hamurlu böyle kalın ekmekler. Ve bunun özelliği nedir? Bunun özelliği efendim 45 gün boyunca ekmek bayatlanıyor. Ne kısmetse bayatlanıyor. O zaman götürebiliriz Evet. yani. Hatta şöyle bir şey var bakın. Otelde var mıydı o ekmekten? Evet, hatta defalarca kaldım bu otelde, kahvaltısını bilmiyorum ben. Şimdi şöyle diyeyim. Efendim ben size zamanında Ulubey'in torunu, Ulubey'in oğlu başkenti Semerkant'tan Herat'a aldırıyor. Herat'a aldırdığında Semerkant'ın ekmeğini çok özlüyor. Ve diyor ki bana bir tane fırıncı getirin. Fırıncı getiriyorlar. Buradan tandır getiriyorlar. Efendim suyudur, unudur, her şeyi oraya götürüyorlar. Ama oradaki ekmek bayatlıyor. Ondan sonra diyor ki Semerkant'ın özel havası ve özel güneşi vardır. Eğer o olmazsa hiçbir zaman dayanan ekmek yapamazsınız diyor. Şimdi ne yapabilirsiniz? Buradan ekmek aldınız, Türkiye'ye götürdünüz. 10 gün oda hararetinde bekletebilirsiniz. Ondan sonra dolaba koyuyorsunuz. Buzdolabına, tabii ki buzdolabına koyuyorsunuz. İhtiyacınız olan parçayı kesip, tamam böyle efendim üçgen şeklinde mesela diyelim kesip etrafına birer ikişer su damlatıyorsunuz ve efendim bir poşete koyup mikrodalgaya koyduğunuzda 1,5 dakikada şey oluyor. Sıfır yeni taze ekmek. Ona göre Bir de ekmek Su çok güzel ya.
Değerli izleyenler, burası oldukça güzel bir yer. Arka taraf yetişsin. Kullanılan bir yağ ve yağ değirmeni. Bakın. Özel karışımlı bir yağ. Şimdi bunun içerisinde ne var? Şöyle. Bakın kokusu da var. Evet. Zeytinyağı değil. Evet. Pekmeze benziyor. Şimdi Pekmez bunda ne var gibi. efendim? Bakın. Pamuk yağı mı? Genelde kavun çekirdeği artı çiğit pamuk çekirdeği artı sizce bu ne olabilir? Keten. Bu. Pardon. Bu susam, burada da keten. Evet, bunların karıştırılmasıyla bu da tamamen doğal çalışıyor. Aşağıdaki gördüğünüz o şey akın, su bu sistemi çalıştırıyor ve buradan yavaş yavaş yağ çıkıyor. Evet. Bakın onun altında yağ var. Şu yağ mı yapıyorlar? Evet, bu yağ çıkıyor. Nerede kullanılır? Efendim, evet, devam edelim. Ön taraftaki kapı. İsteyen efendim kokusuna bakabilir. Soğumasına rağmen. Eğiline gelsen güzel eser rahat rahat. Evet, kızlar el sallayın bakayım. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue